Merhabalar. Merhabalar. Bugün size Lily Langtry Pub'dan sesleniyoruz. Evet. bir cumartesi, güneşli bir cumartesi. Earls Court'tayız. Burası bizim çok sevdiğimiz bir pub, sık sık geldiğimiz bir pub. 2 katlı, genelde biz alt katındayız ama üst katı da böyle özel organizasyonlar için kiralayabileceğiniz bir yer. Ve bu ev gibi görünüm özelliğinden dolayı bizim çok hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. Biz de dedik ki bu bölümümüzü böyle evde muhabbet eder gibi burada çekelim, burada değil mi? çekelim. Şimdi biz bugün buradaki ehliyet sınavı sisteminden bahsedeceğiz biraz. Nasıl ehliyet alabiliriz? Çünkü Tuğba bu konuda bir harika yarattı. Yakın zamanda sınava girdim. Evet ve ilk seferinde geçebildi. Geçemezsin. O yüzden böyle as bayrakları durumu var. Biraz yakın zamanda da girdiği için bu sınava bilgilerinden faydalanalım. Bu konuda bunu yapmak isteyen birileri varsa en yakın kaynaktan öğrensin istedik. Damlacığım bu Türkiye'de ve Avrupa'da trafik sağ taraftan akıyor biliyorsun ama İngiltere'de bu tam tersi. Bunun için ilk buraya geldiğiniz zaman İngiltere hükümeti sizin bir sene eğer ehliyetiniz varsa kendi ülkenizde, Türkiye'de. Şimdilik biz tabii Evet, Türkiye'yi örnek bildiğimiz vereceğiz. için onu konuşalım. İngiltere hükümeti size bir yıl o kendi ehliyetinizi kullanma hakkı veriyor. Evet. Ama diyelim ki bir yıl geçti ve siz hala burada yaşıyorsunuz. O bir yıldan sonra da size provisional license dediği yani geçici ehliyet başlığı altında mevcut ehliyetinizin üstünden o ehliyeti veriyor. Peki bu ehliyet ne oluyor? Bu ehliyet de genelde 10 yıllık veriyor. Evet. Diyor ki 21 yaşından büyük ve İngiltere'de ehliyeti olan birinin yanında sen arabanı kullanabilirsin demek oluyor. Bu provisional ehliyeti alıyorsun o bir seneden sonra. Bu bir seneden sonra biz bunu aldık. Sen aldın mı? Ben de aldım tabii. Çünkü kimlik olarak da kullanıyorsunuz. Evet. Yani daha çok genelde insanlar o yüzden başvuruyor buna. Provisional ehliyeti aldıktan sonra da eğer kendiniz yani araba kullanmak istiyorsanız sonradan sınava girmeniz gerekiyor. İlk başta teori için sınava giriyorsunuz. Teori geçtikten sonra da pratik için geçiyorsunuz. Bu teoriye başvururken sizden bu provisional yani geçici ehliyetin numarasını da istiyorlar. Yani onun için önce onu elde etmeniz gerekiyor. 3 tane şartı var. Bir provisional ehliyetinizin olması çünkü o numaraya giriyorsunuz. Online'dan randevu alıyorsunuz çünkü. Hangisine girmek istediğiniz. Diğeri de zaten parasını ödemeniz gerekiyor. Ve her tabii kaldığınızda da bu parayı tekrardan ödeyip tekrardan rezervasyon yapıyorsunuz. Şimdi sana onu soracaktım. Kaç defa girebiliyoruz? Bir sınırı yok herhalde. Bir sınırı yok. İstediğin kadar girebiliyorsun. Diyelim bir tane yaptın, parayı ödedin ve bir rezervasyon aldın işte bir ay sonra ama sonra bir şekilde yani senin işin çıktı ve o sınava giremeyeceksin. Evet. Onu 6 kere revize etme hakkın var. Okey, tamam. 6'dan sonra yanıyor ama sen sınava girip sınavdan kalırsan tekrardan parayı ödeyip tekrardan yapabiliyorsun. Yani Tamam. ilk başta gününüzü book edin, alın yani Ayırın, rezervasyonunuzu. evet. Ondan sonra sınava çalışmaya başlayın. Benim yani nacizade fikrim. Çünkü sen hatırlıyorum şaşırmıştım bayağı bu kadar yoğun olmasına. Şimdi tabii benim Tuğba'ya sorularım var. O yüzden böyle defterime yazdığım ve çıkarıyorum bir çalışkan öğrenci olarak. Şimdi Tuğba'cığım sen ne kadar süre çalıştın? Yani herkesin tabii ki çalışma stili, şekli farklı ama ne dersin? Yani bir gece önce bir saat baksak yeterli mi biz son dakikacı olarak? Evet, ben de öyleyim. Üniversite sınavlarım da öyle geçti. Sonra niye geçemiyoruz diye ağlıyoruz ama. Aslında Damlacığım bu sistem Türkiye'dekine de benziyor. Yani öncesinde bir teori sınavına giriyorsun Türkiye'de de. Ben ona da inanılmaz çalışmıştım tam ÖSS'den sonra olduğu için. Ve hani kuralları öğrenmek tabii çok önemli oluyor. İşte trafik işaretleri olsun. Yani bir şeylerin farkında olarak yapıyorsunuz. Burada da buranın sınavına gelecek olursak kesinlikle ve kesinlikle çalışmanız gerekiyor. Ama tabii ben bu sefer belki hani Türkiye'den de daha önce biraz bildiğim için direkt soru üstünden çalışmayı tercih ettim. Bunun için birkaç tane application var, uygulama var. Şimdi ben iPhone kullanıyorum. iPhone için olanları size tavsiye edebilirim. Teori test var bir tane, oradan çalıştım. Bir de official teori test var, 2 tane. Ama yoğunluk olarak bu ilk söylediğim teori testi çalıştım. Öncelikle burada bir practice kısmı var. Practice'te bir sürü var, konu başlıklarını alt alta diziyor.
teker teker o konu başlıklarından çalışıyoruz. İlk başta böyle bir karışık olarak konu başlıklarından çalıştım. Ondan sonra burada personal trainer diye bir şey var. Bu personal trainer yani sizin hani öğrenmenize dayalı kendini geliştiren bir algoritması var. Yani bilemediğiniz soruları daha çok önünüze çıkarıyor. Bilemediğiniz konuları, bildiğiniz konuları daha az önünüze çıkarmaya başlıyor. Yani geliyor ama hani o sizin inanılmaz hızlanmanıza sebep oluyor. Çünkü aynı sorular, bilemedikleriniz, ona benzer sorular önüne gelmeye başlıyor. Bir de seni geliştirmek üzerine bir sistem kurmuşlar. Evet. Çok güzel. Yani ben herhalde yani practice kısmını, bu söylediğim o ilk konu kısmını 1-2 gün çalıştım. Ondan sonra bu personal trainer kısmını sanırım herhalde 1 hafta kadar falan çalıştım diye düşünüyorum. Çünkü gündüzleri kendi işimi yapıyorum, akşamları bakıyorum. Yani hafta sonu biraz yoğunlaşabildim. Hani bunu o şekilde düşündüm. Full 7 gün gibi değil de işte ne bileyim işte pazartesi akşamı, salı akşamı ve hafta Bölerek sonu. çalıştın. Evet, bölerek çalıştım. Ondan sonra da burada mock testler var. Mock testlerde 50 soruluk sınav saatine uygun. Orada bir sınav saati de işliyor. Ve ona göre siz bir test yapıyorsunuz. Bence orası çok önemli. Çünkü Evet, anladım. sınava, sorulara alışıyorsun, sınav tekniğine alışıyorsun falan, oradan soruları çözmeye başlıyorsun. Öyle belki ilk defa burada ehliyet alacaksanız bir kitap olabilir hakikaten. Çünkü benim de Türkiye'de dediğim gibi çok çalışmıştım. Bir kitabım vardı ama burada kitaba ihtiyaç duymadım. Hani CD'ler falan filan, ama ben hepsini hani bunun üstünden geçmek istedim. Burada bir de bahsettiğim application içinde case study'ler var. Case study'ler de bir olayın üstünden sana böyle 4-5 farklı soru soruyor. Şey gibi, hani Türkçe'de de vardı ya, böyle sınava girerken bir tane paragraf vardır ama onun arkasından işte bu 5 soru bu şeye bağlıdır diye. Onun gibi ben buna çok bakmadım ama sınavda bundan soru geldi. Onu söylemek istiyorum. Evet, yani bir tane. Onun için bu case study kısmına da bakmanızı tavsiye ediyorum. Sen bir sınav merkezine gittin diye hatırlıyorum. Evet. Zaten randevuyu alın dediğimiz yerde oydu. Çünkü sınav merkezleri çok dolu. Evet. Ona göre size belli sınav merkezlerini gösteriyor. Hangisinde ne kadar yer Kesinlikle. var. Bir noktadan sonra size yakın olanı değil, eğer bir an önce almak istiyorsanız hangisi boşsaya bakıyor. Yaklaşık da 2 ay kadar sonraya alabildim ben. Sınav merkezine gittiğinizde sizi çok güzel yönlendiriyorlar zaten. Mutlaka zaten 15 dakika önce orada olmanızı istiyorlar. Ne daha erken ne daha geç. Biliyorsunuz işte böyle bir dolap var, oraya falan kilitliyorsunuz o eşyalarınızı. Saatle girmek yasak, telefon yasak. Hatta ben biraz grip gibiydim. Elimde peçetem vardı. Benim o peçetemi de koydurdular ve bana kendileri peçete verdiler. Onun içine belki hani yazmışımdır falan diye. Yan yana bir sürü bilgisayarlar var. Yani sınavı yazılı bir kağıt üstünde değil, bir bilgisayar üstünde yapıyorsunuz. İlk başta size 50 soru, çoktan seçmeli sorular geliyor. İlk 50 soru onu yapıyorsunuz. Onu bitirdikten sonra 5 dakika bir müsaadeniz oluyor. İsterseniz hızlı da geçebilirsiniz, isterseniz orada bekleyebilirsiniz. Ben birazcık bekledim. Hani böyle bir öğrenci olarak kendi kafanı toplatığıma falan diye. İkinci kez tekrar bak. Evet tabii, onları falan yapıyorsunuz. Ondan sonra onu okey dedikten sonra bir kısım var. O 50 soruyu yaptınız, kontrolünüzü yaptınız, okey dediniz. Sonra tamam diyor, artık geriye dönemezsin. Bu ilk partisi sınavın. O ilk parti ile ikinci parti arasında böyle bir 5 dakika ben bekledim. İsterseniz geçebiliyorsunuz. Sonra ikinci partide de size 14 soruda risk algınızı ölçecek bir simülasyon içine sokuyorlar. Her soru farklı. 1 diye başlıyor böyle. Gidiyorsunuz. Genelde ne oluyor diye soracak olursan önüne yaya çıkabilir. Çocuk yola atlayabilir. Bu çoktan seçmelilere aşırı önem vermiştim ve böyle hani sınav günümün son 2-3 gününe kadar hep böyle bu çoktan seçmeliye çalıştım. Hiç bu hazard test deniyor buna. Buna hiç çalışmamıştım. Aman hani risk algısı falan diye, ama bizim için çok değişik bir sınav. Önceden ben biraz ondan sonra Allah'ım bu nasıl bir şey falan diye böyle birazcık, çünkü çok da basmamanız gerekiyor. Hani mouse var. O risk algısını hissettiğiniz zaman basmanız gerekiyor. Ve bu algıda şöyle 5'ten 0'a kadar. Erken basarsanız 0 alıyorsunuz. Sürekli basarsanız sizi otomatik sürekli hiçbir şey bilmiyormuş gibi basıp gene 0 veriyor. Onun için yani maksimum 2 ya da 3 kere basmanız gerekiyor. Ayrıca bu hazard test aldığınız sınav app'inin içinde de var. Bu uygulamanın içinde de var hazard test diye. Şunu söylemeyi unuttum. Bu testler belli bir yere kadar ücretsiz.
komplesini almak isterseniz yanlış atmayayım ama ya 2.99'du ya da 4.99'du pound olarak. Size de hani ona göre değişiyordur. Bu parayı veriyorsunuz ama yani hani bütün her şey o zaman açılıyor size ve her şeyi kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar test yapabiliyorsunuz. Buradaki hazır testleri de ben yaptım. Sonra açtım. YouTube'da böyle bir iki kişi uygulamalı çekmiş, anlatmış. Onları izledim. Birkaç tane de böyle internet sitelerinden buldum. Ve hani kendi kendime çalıştım. Zaten hani hepsinin genelde birbirine benziyor. Zaten alıştıktan sonra onu anlıyorsunuz yani. İlk başta tedirgin olabilirsiniz ama sonra her şey yoluna giriyor yani. Anlıyorum. Bu teoriyi geçtikten sonra pratiğe girmeye hak kazanıyorsunuz. Ben şimdi pratiğe hazırlanıyorum. Yani araba kullanacağım. Burada da 2 tane yine seçeneğiniz var. İsterseniz düz vites alırsınız, isterseniz otomatik alırsınız. Hazır biraz bu şeyden bahsetmişken, bu pratik sınavdan da hocanızın arabasıyla sınava giriyorsunuz. Onun için yani bu sınav gününü alırken hocanızla da eşleşiyor mu? O da çok önemli. Yani hocanız o gün uygun yavaş yavaş. Şey soracaktım sana, sen sınav günü dersi aldığın öğretmenin, hocan da arabanın içinde oluyor mu? İstersen oluyor. Ha. Evet, sanırım artık videonun sonuna doğru geldik. Bugün ehliyet sınavından, teori ve pratik sınavlarından biraz bahsettik. Herhangi bir başka sorunuz olursa mutlaka yazın, mutlaka cevaplarız. Evet. Bir de bizi beğenirseniz, takip ederseniz çok mutlu oluruz. Biz bunu gerçekten çok keyifle yapıyoruz, çok keyifle eğlenerek yapıyoruz. Kesinlikle. İnşallah o enerjiyi de yansıtabiliyoruz. İnşallah. Merak ettiklerimizi, bize ilginç gelen konuları paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle ufacık bir desteğinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Kesinlikle. Şimdilik bizden bu kadar. Evet, bugünlük bu Herkese kadar. Keyifli günler, iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.